Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi bu hafta da cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videosuyla yeniden birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bu videoda uzun vade için uygun seviyelerdeki hisseleri hep birlikte her hafta olduğu gibi filtreliyoruz. Burada amacımız uzun vade için en ucuz hisseleri belirlemek ve bu hisseleri belirlerken şirketlerin mali durumunu incelemek. Yani mali açıdan önümüzdeki dönemde bir sıkıntıya düşmeyeceğini düşündüğümüz şirketleri listeye ekliyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu hisseleri uygulayacağımız stratejiyle en ucuz seviyelerden topluyoruz. Şimdi başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak stratejinin nasıl uygulandığını anlatacağım. Daha sonrasında bu hafta listemize ekleyebileceğimiz yeni hisse var mı? Bunu inceleyeceğiz ve sonrasında da mevcut listemizdeki hisselerde ekleme mi yapacağız, bekliyor muyuz, satış mı yapacağız? Bunları tek tek inceleyeceğiz. Bu arada pazar günü için kısa vadede kazanç sağlayacağını düşündüğüm birkaç hisse var. Bunların analizini yapıyor olacağım arkadaşlar. Pazar günkü videomu da kaçırmamanızı özellikle öneriyorum. Şimdi stratejimize geçebiliriz. Arkadaşlar bu stratejide haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şu orta kısımda gördüğünüz indikatör ve son haftalarda şu altta gördüğünüz Williams VIX Fix indikatörünü de ekledim. Ayrıca şu siyah eğri olarak gördüğünüz Kaufman hareketli ortalamamız var. Şimdi bu indikatörlerin ayarlarına bir bakalım. Kaufman hareketli ortalaması ile başlıyorum. Ayarlar kısmına girdiğimizde uzunluk 21 olacak arkadaşlar. Williams yüzde aralığının ayarlarına bakalım. Burada uzunluğumuz 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin tikli olacak. Dil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olarak ayarlıyoruz. Williams VIX Fix indikatöründe ise default olarak gelen ayarlarda sadece Show High Range bu kısmı tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra üst taraftaki ve alt taraftaki kahverengi çizgileri de görüyor olacaksınız. Evet, şimdi stratejimizi anlatalım. Evet, haftalık grafikte şurada Williams yüzde aralığı indikatöründe alt tarafta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, üst tarafta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kesik olmayan yatay kırmızı çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. -90 seviyesinin altında gelen haftalık kapanışlarda ve aynı zamanda kırmızı düşüş mumu varsa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz. Tekrar -90 seviyesinin altına düşerse tekrar ilave toplamalar yapmaya devam ediyoruz. Tekrar -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz. -10 seviyesinin üzerine çıkasaya kadar herhangi bir ekleme veya satış yapmıyoruz. -10 seviyesinin üzerinde oluşacak uyumsuzluklarda her defasında elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Mesela şurada olduğu gibi. Bakın 8 Temmuz 2024 haftasından 16 Temmuz 2024 haftasına geçtiğimizde fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş. Böyle bir durumda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Daha sonrasında -40 seviyesinin altında gelecek bir haftalık kapanışta ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Mesela endeksimizin grafiğine baktığımızda 16 Ekim 2023 haftasında -90 seviyesine düştüğünü görüyoruz. Daha sonrasında -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yapasaya kadar şöyle baktığımızda şurada -40 seviyesinin altında haftalık kapanış yapıyor. %34.64'lük bir kazanç imkanı sunmuş arkadaşlar bu strateji. Evet, sadece buna bakmıyoruz. Ayrıca listeye ekleyeceğimiz hisselerin mutlaka son açıklanan bilançoda kar açıklamasını istiyoruz. Daha sonrasında piyasa değeri böyle defter değeri oranının 5'ten küçük olmasını istiyoruz ve fiyat kazanç oranının 20'den küçük olmasını istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de Kaufman hareketli ortalamamız var. Onu da anlatalım. Kaufman hareketli ortalamasını ne zaman kullanıyoruz? Eğer ki piyasa değeri bölü defter değeri oranı veya PK oranı istediğimiz seviyede değilse fakat -90 seviyesinin altında bir kapanış geldiyse ve fiyat Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyorsa yine de bu strateji uygulanabilir. Fakat bu sefer satış noktamız Kaufman hareketli ortalamasının aşağı kırıldığı nokta olarak revize ediyoruz. VIX Fix indikatörümüz, en altta gördüğümüz VIX Fix indikatörü ne işe yarıyor? Bunu da hemen anlatayım. VIX Fix indikatöründe üstteki kahverengi çizginin üzerine yeşil mumlar çıktığında biz anlıyoruz ki artık dip çalışması başlamış demek. Bu yeşil mumlar bittiği zaman
en azından bir tepki yükselişi gelecektir. Bunu biliyoruz. Diğer kullanımı ise alt taraftaki kahverengi çizgi görüyorsunuz arkadaşlar ve gri mumlarımız var. Gri mumlar bu kahverengi çizginin altında kalıyorsa dikkatli olmak lazım. Her an satış gelebilir anlamına gelir arkadaşlar. Mesela burada bakın 16 Temmuz 2024 haftasında bahsettiğim durum oluşmuş. Gri mumun boyu çok kısa, kahverengi çizginin altında oluşmuş. Ve bir sonraki hafta düşüşlerin gelmeye başladığını görüyorsunuz. Bakın burada da aynı şekilde 20 Mayıs haftasında gri mum kahverengi çizginin altında oluşmuş ve arkasından 2 hafta boyunca düşüş gelmiş. Daha geriye gittiğimizde bakın şurada da aynı şekilde yine gri mum kahverengi çizginin altında oluşmuş. Bir hafta düşüş gelmiş. Ondan sonra tekrar yükseliş devam ediyor. Şuradan da baktığımızda bakın şurada da yine 19 Şubat haftasında gri mum kahverengi mumun altında oluşmuş ve sonrasında yine düşüş geldiğini görüyorsunuz. Çok güzel çalışan bir indikatördür arkadaşlar. Hepinizin grafiklerinize eklemenizi özellikle öneriyorum. Satış sinyali için kullanmasanız bile en azından alım yapacağınız zaman bu gri mumlar dip seviyelerde ise alım yapmayın arkadaşlar. Evet, stratejimizi anlattık. Şimdi listemize ekleyebileceğimiz yeni ucuz hisseler var mı? Hep birlikte kontrol edelim. Evet, TradingView ana sayfasına geçtiğimizde sol yukarıda 3 yatay çizgi göreceksiniz. Buna tıklıyoruz. Ürünlere tıklıyoruz. Takipçi kısmına geliyoruz ve hisseler diyoruz. Evet, açılan ekranda öncelikli olarak endeksi BIST 100 olarak seçiyoruz. Ve daha sonrasında şurada artı butonu var. Burada yeni filtre ekleyebiliyoruz. Buraya Williams yazıyoruz arkadaşlar. Williams yüzler aralığını seçiyoruz. Bir gün olarak giriyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz. Ve filtre ekliyoruz. Evet, filtremiz eklendi. Yanındaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz. Şu kısmı küçük olarak değiştirip en alttaki kısma da -70 yazıyoruz. -70 yazmamızın sebebi bizim uyguladığımız stratejide periyodumuz 10 fakat burada 14 olarak kilitli geliyor ve bunu değiştiremiyoruz. Bu yüzden aslında -90 seviyesinin altındaki hisseleri arıyoruz. Fakat 14 olarak geldiği için herhangi bir hisse kaçırmamak adına ben -70 yazıyorum. Uygula dedik. Evet, şu anda 84 hisseye düşmüş vaziyetteyiz. Şimdi tekrar filtre ekliyoruz. Değerleme kısmından fiyatın deftere oranını seçiyoruz ve yanındaki küçük oktan 5 ve altını seçiyoruz. 70 hisseye düştük. Tekrar filtreleme ekranına geliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yine yanındaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz. Ve uygula diyoruz arkadaşlar. 44 tane hisseye düştük. Evet, Garanti Bankası, bunu listemize ekleyebiliriz. Koç Holding, daha öncesinde borçluluk rasyolarına bakmıştık, beğenmemiştik ve listemize eklememiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Türk Hava Yolları'nda da aynı şekilde borçluluk rasyolarına bakıp beğenmemiştik ve listemize eklememiştik. Yine eklemiyoruz. İş Bankası listemizde, Tüpraş listemizde. Evet, BİM hissesinin de borçluluk rasyolarını beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Akbank'ı listemize ekleyebiliriz. Yapı Kredi listemizde. Turkcell zaten listemizde. Sasa'nın da borçluluk oranlarını beğenmemiştik arkadaşlar. Listemize eklemiyoruz. Türk Telekom hissesini ekleyebiliriz. Ereğli zaten listemizde. Şişecam listemizde. Halkbank gelmiş. Halkbank'ı ekleyebiliriz. Anadolu Efes, daha önce borçluluk oranlarını incelemiştik. Beğenmemiştik. Tuaso listemizde. Arçelik son bilançoda zarar ediyor. Bu yüzden eklemiyoruz. TAV Havalimanları, Migros, Türk Traktör ve AGO listelerinde daha önce borçluluk oranlarını incelemiştik. Beğenmemiştik. Astor zaten listemizde. Türkiye Sigorta'yı ekleyebiliriz. Petkim, daha önce borçluluk oranlarını incelemiştik. Beğenmemiştik. İş Yatırım listemizde. Ülker'in de borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Aksa listemizde. Anadolu Anonim Türk Sigorta listemize ekleyebiliriz. Tap Gıda listemizde. Mavi'nin borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Kimseyi ekleyebiliriz. Vespe'nin borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Batı Çim listemizde. Ace Eczacıbaşı listemizde. Şok Marketler ve Zore'nin borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Alfas PK oranı yüksek arkadaşlar. Videodan önce bunu kontrol ettim. Bu yüzden eklemiyoruz. Tukaç listemizde, Bera listemizde. Odaş son bilançoda zarar açıkladı. Bu yüzden eklemiyoruz. Göltaş listemizde, ARD Grup Bilişim listemizde. Peker Gayrimenkul'ün de borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. Evet, şimdi listemize yeni eklediğimiz Garanti Bankası, Akbank, Türk Telekom, Halkbank, Türkiye Sigorta, Anadolu Anonim Türk Sigorta ve Çimsa hisseleri var. Şimdi bunlar gerçekten -90 seviyesinin altında mı? Hep beraber bakalım. Evet, Garanti Bankası ile başlıyoruz. -90 seviyesinin üstünde listemizden çıkartıyorum. Akbank'a bakalım. Akbank -90 seviyesinin altında listede kalabilir. Türk Telekom -90'ın üzerinde listeden çıkarttım. Halk Bankası'na bakalım. Halk Bankası
-90 seviyesinin üzerinde listeden çıkarttım. Türkiye Sigorta, bu da -90 seviyesinin üzerinde listeden çıkartıyorum. Anadolu Anonim Türk Sigorta, bu da aynı şekilde -90 seviyesinin üzerinde, bunu da çıkardık. Kimsa'ya bakalım. Kimsa -90 seviyesinin hemen altında bir kapanış yapmış arkadaşlar. Kimsa'yı da listemizde tutabiliriz. Evet, şimdi Kimsa hissesinin borçluluk rasyolarını bir kontrol edelim. Listede tutulabilir mi, tutulamaz mı? Hep beraber karar verelim. Evet, ben verileri Excel tablosuna aktardım ve oranlarımızı oluşturdum. İlk olarak cari oranla başlıyoruz. Evet, cari oranın birden büyük olmasını istiyoruz arkadaşlar. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 1,27, güzel, herhangi bir problem yok. İkinci oranımız asit test oranı. İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır. Oranımız 0,93. Birden küçük bir oran fakat 1'e yakın bir oran. Diğer oranımız nakit oranı. Bu da işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır ve oranın 0,20'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız 0,54. Burada da problem görmüyoruz. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranımız %38, güzel bir oran. Burada da problem görmüyoruz. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda bu da uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi arzulanır. Bizim oranımız %62, burada da problem görmüyoruz. Finansman oranına baktığımızda bu oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeye alacaklı durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Oranımız birden büyük 1,65. Burada da problem görmüyoruz. Borçların maddi özvarlığa oranına baktığımızda burada da oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Yani işletmenin maddi özvarlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını istiyoruz. Oranımız 0,76. Burada da problem görmedik. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda bu da işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bunun %30'un altında olmasını isteriz. Bu oranda %23. Dolayısıyla burada da problem görmüyoruz. Evet, Kimsa hissesini listemizde tutabiliriz. Akbank hissesini de listemizde tutabiliriz arkadaşlar. Bu hafta ikisinde birer alım ekliyoruz. Böyle Akbank'a ekledik. Kimsa'ya da ekliyoruz arkadaşlar. Akbank için rasyo analizi yapmıyorum. Bu yaptığım rasyo analizi bankalar için geçerli değil arkadaşlar. Üretim işletmeleri için geçerli. Bu yüzden Akbank için bir analiz yapmadık. Evet, bu hafta Akbank ve Çimsa var dedik. Şimdi mevcutta elimizdeki hisselerde hangilerine ekleme yapıyoruz, hangilerinde bekliyoruz, hangilerinde satış yapacağız, tek tek kontrol edelim. Evet, Bantaş'la başlıyoruz. Bantaş hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin altına çok hafif düşmüş. Yani isteyenler bir ilave alım daha yapabilir. Ama ben bir haftada bekleme taraftarıyım. Bu hafta bir alım eklemeyeceğim. Boğaziçi Beton'a bakalım. Boğaziçi Beton'da daha önce 6 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Burada dip çalışmasının da artık tamamlandığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın, Boğaziçi Beton daha öncesinde -90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %38'lik bir yükseliş görmüşüz. Hilal Holding'e geçelim. Hilal Holding'de daha önce 5 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerine atmış durumdayız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Hilal Holding'de de daha önce 27 Kasım 2023 haftasında -90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %81'lik yükseliş yaşamışız. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta daha önce 4 defa alım yaptık. -90 seviyesinin altındayız. Bu hafta Tüpraş'a 5. alımımızı ekleyebiliriz. Doğaç'a bakalım. Evet, Doğaç'ta daha önce 5 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerine atmış durumdayız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Credit West hissesine bakalım. Credit West hissesinde daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Tavasa'ya geçelim. Tavasa'da daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın, Tavasa'da da daha önce -90 seviyesinin altında kapanışlar tamamlandıktan sonra böyle baktığımızda %56'lık bir yükseliş gelmiş. Evet, Akfen Yenilenebilir Enerji 6 defa alım yaptık daha önce. Şu anda -90 seviyesinin altında fakat yeşil bir mum var. Hatta doji yapmış diyebiliriz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şişecam'a geçiyorum. Daha önce 7 defa alım yaptık. Bu hafta yükseliş geldi. -90 seviyesinde üzerine attı. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Aksen'e geçelim. Aksen'de daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda
X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın Aksen'de daha önce Aralık 2023'te X90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %50'lik yükseliş yaşanmış. Evet, QQQ Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i arkadaşlar. 29 Temmuz haftasında alımımızı yaptık. Şu anda %10 dolar bazında karlılığımız var. Bu hafta gelen kapanışla birlikte şöyle bakalım, 493.36 bir önceki haftanın kapanışı, 494.47 bu haftanın kapanışı. Yani aslında fiyat yükselmiş ama Williams yönünü aşağı çevirmiş. Dolayısıyla elimizdekilerin yarısını burada satabiliriz. Önümüzdeki haftalarda burada düşüş gelme durumu söz konusu olabilir. Bakın aynı zamanda gri mumların da boyunun artık kısalmaya başladığını görüyoruz. Evet, Turkcell'e geçelim. Turkcell'de daha önce 2 alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın Turkcell'de de Ekim 2023'te X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %138'lik bir yükseliş gelmiş. Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Ereğli'de de daha önce bu sistemi uyguladığımızda %19'luk bir kazanç elde etmiştik arkadaşlar. Ace Eczacıbaşı'na bakalım. Daha önce 4 defa alım yaptık. X90 seviyesinin altındayız. Bu hafta bir alım daha ekleyebiliriz. Alımımızı ekledik. Bera'ya geçiyorum. Evet, Bera'da da daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta 5. alımımızı ekleyebiliriz. X90 seviyesinin altındayız. Bakın Bera'da Aralık 2023'te X90 seviyesinin altında kapanışlar bittikten sonra böyle %90'lık bir yükseliş gelmiş. Evet, İş Bankası ile devam ediyorum. Daha önce bir defa alım yaptık. Tekrar X90 seviyesinin altındayız şu anda ve ikinci alımımızı bu hafta ekleyebiliriz. Bakın İş Bankası'nda da Kasım 2023'te X90 seviyesinin altında kapanış geldikten sonra böyle baktığımızda %122'lik bir yükseliş gelmiş. Göltaş'a geçelim. Göltaş'ta daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. ARD Grup Bilişim daha önce bir defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz. TUKAŞ'a geçtim. TUKAŞ'ta daha önce 2 alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin çok hafif altındayız. Bu haftayı es geçebiliriz. Önümüzdeki hafta tekrar değerlendiririz arkadaşlar. TAP Gıda'ya geçtik. TAP Gıda'da daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta X90 seviyesinin altındayız. İkinci alımımızı ekliyorum. Evren hissesine geçelim. Daha önce 2 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz. Yapı Kredi'ye geçtiğimizde daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta tekrar düşüş geldi. İkinci alımımızı ekleyebiliriz ve X90 seviyesinin altındayız. Astor'a bakalım. Evet, Astor'da geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. %1.58'lik karlılığımız var. İş menkul değerlere bakalım. Daha önce bir defa alım yaptık. Geçen hafta yaptık. Bu alımı %1.43'lük karlılığımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz. Batıcım'a geçtim. Batıcım'da geçtiğimiz hafta alımımızı yaptık. Bu hafta X90 seviyesinin altında düşüşle devam etti. İkinci alımımızı ekleyebiliriz. Akbank ve Çimsa'ya da alımlarımızı eklemiştik. Dolayısıyla videomuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yarın kısa vadede hızlı kazançlar sağlayabileceğimiz birkaç hisseden bahsedeceğim. Bu videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.